Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle tığ işi çok güzel, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler bebe yünü kullanacağım. Şöyle Polyana bebe yünü kullanacağım ben. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Tığım da şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, beyaz ipimizle başlayacağız. Şöyle zincir çekiyorum. Taban kısmımı oluşturmak için yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi hemen şu ikinci zincirimden tığımı geçirdim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi aldım. Bakın yine bu sık iğne yaptığım yerden tığımı geçirdim. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Aynı yerden 2, tekrar tığımı ipimi aldım ve aynı yerden 3 tane bu şekilde trabzan yaptım. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4. zincirimden tığımı geçiriyorum. Bakın şöyle buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. zincirime tığımı geçiriyorum. Yine burada ikili trabzan yapacağım. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Bakın aynı noktaya 2, tığımı ipimi aldım. 3 ve 4 tane bu şekilde trabzan yaptım. Şimdi tığımı ipimi almadan bakın buradan sayıyorum. Yaptığım zincirden sonra trabzanlarımdan sonra 1, 2, 3, 4. zincirime tığımı geçirdim ve yine burada sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimden ikili trabzan. Tığımı ipimi aldım. Bakın aynı noktadan ikili trabzan. 3 ve 4. Yine 4 tane ikili trabzanımı bu şekilde yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4. zincirime sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4. Tığımı ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın bu sıram bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben bu sırayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim için bu kadar yeterli. Bakın sıramın sonuna geldim. En son 4 trabzanımı yaptım. Burada yine 1, 2, 3, 4. zincirimden tığımı geçiriyorum. Ve buraya sık iğne ile sabitledim bu şekilde. Şimdi burada ikinci rengimi alacağım. Sarı renkle devam edeceğim ben. Renkleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle hemen son ilmeğimin içinden geçtim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi tığımı ipimi aldım. Bakın bu son sık iğne yaptığım yerden tığımı geçirdim. İpimin ucunu da arada gizleyeceğim. Tekrar ikili bir trabzan yaptım. Tığımı ipimi alıyorum. Yine 2, 3 tane bu şekilde ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 4 oluyor. Şimdi burada aşağıda 4 tane trabzanım vardı. 1, 2, 3, 4. En son 4. trabzanımın tepesinden tığımı geçiriyorum. Ve yine burada sık iğne ile sabitledim. Bakın şu şekilde bir görüntüm oluşacak. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Bakın şurada alt sırada yaptığım sık iğnem vardı. Sık iğnenin içinden tığımı geçirdim. İkili trabzan yaptım. Tekrar tığımı ipimi alıyorum.
ipimi geçirdim. İkili trabzan. Aynı noktadan yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. 3 ve 4. Bakın bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4. Aşağıdaki 4 trabzanımın dördüncüsünden tığımı geçirdim. Sık iğne ile sabitledim buraya. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Bir sonraki sık iğnemin içine yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. Ve burada 4. trabzanımın tepesinden sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde bu sıramda sıra sonuna kadar böyle ilerleyecek. Ben şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramı da tamamladım. Sıra sonuna kadar aynı işlemlerle ilerledim. Şimdi burada en son 4 trabzanımı yaptım. Şuradaki son zincir boşluğumdan, tepesinden de olabilir, sık iğne ile sabitledim yine buraya. Şimdi bir diğer rengimi alacağım. Evet, burada yeşil ipimi alıyorum. Şöyle yine son ilmeğimin içinden geçirdim. İpimi çekip sıkıştırdım burayı. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve modelimi çeviriyorum. Yine yeşilin ucunu şu arada gizleyeceğim. Tığım ipimi aldım. Bakın son yaptığım sık iğnenin içinden tığımı geçiriyorum. Yine burada ikili trabzan. Tekrar tığımı geçirdim. 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Zincirimi de sayarsam 4 oluyor arkadaşlar. Şimdi yine alt sırada yaptığım işlemin aynısı. Burada 1, 2, 3, 4 tane trabzanım vardı. Son trabzan, 4. trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Sık iğne ile burayı sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım ipimi alıyorum. Bir yandaki sık iğne ile birleştirdiğim kısma tığımı geçirdim. Yine burada 4 tane ikili trabzan çalışacağım. 2, 3 ve 4. Bakın bu şekilde. Şimdi yine buradaki 4. trabzanımın tepesinden sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Bakın burada şuradaki sık iğnemin tam ortasından tığımı geçiriyorum. Ve yine burada 4 tane ikili trabzan çalışacağım. 4 trabzanımı yaptıktan sonra şuradaki sarı trabzanlarımın sonuncusuna tığımı geçirdim ve sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar, bakın modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Çok kolay ve gerçekten ilerlediği zaman çok şık duruyor. Şimdi ben modelimi biraz daha ilerleteyim. Son görüntüsüyle sizlerle buluşalım tekrardan. Evet arkadaşlar, bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde görünecek. Şöyle yakından göstereyim. Çok şık oldu. Gördüğünüz üzere çok da kolay bir model. Her sırada aynı işlemi yaparak ilerleyeceğim. Renk sayısını arttırabilirsiniz. Çok güzel yelek yapılabilir bu modelde. Bebek battaniyesi yapılabilir, hırka yapılabilir. Yine dilediğiniz, uygun gördüğünüz yerlerde kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.